Aşk acıtır, Ke Huy Quan'ın başrol oyuncusu statüsünü, Oscar ödüllü oyuncunun sevimli cazibesi için biçilmiş kaftan olan komik bir aksiyon komediyle pekiştiriyor. Milwaukee'nin en iyi emlakçısı olan Ke Huy Quan, sevgililer gününde hayallerinin sorunlu kızını kurtarırken bir yandan da ukala, şiir okuyan ve bıçak fırlatan kötü adamları isteksizce döverek kanlı bir posa haline getiriyor. Eğlenceli bir yardımcı ekip, olay örgüsü zayıfladığında yumruk ve kahkaha yağmurunu körüklüyor. Quan ve rol arkadaşı Ariana DeBose arasında tam olarak kıvılcımlar uçuşmuyor, ancak romantik kimyalarının eksikliği diğer şaşırtıcı gelişmelerle dengeleniyor. Marvin Gable Quan neşeyle bir grup kalp şeklinde kurabiye pişiriyor. Bisiklet kaskını taktıktan sonra son evini göstermek için yakınlardaki bir banyoya doğru bisiklete biner. Marvin, birilerinin şehirdeki banklarda ve otobüslerde bulunan çok sayıdaki reklamını tahrif etmesinden memnun değildir. Suçlunun, yakınlarda bir ev gösteren en iyi rakibi Drew Scott olduğuna ikna olmuştur. Aksiyon ve mizah bonanzası. Marvin, Frontier Realty'deki ofisine gitmeden önce potansiyel alıcılara bir cazibe saldırısı düzenler. Sürekli depresyonda olan asistanı Ashley Leo Tipton, herkes romantik bayramı kutlarken ona mektuplarını uzatır. Marvin, Rose'dan gizemli bir kart alınca şaşkına döner. Onunla iletişime geçerek ne yapmayı düşünmektedir? Suç lordu kardeşi Knuckles Daniel Wu, Rose'un hala hayatta olduğunu öğrenirse ikisi de ölecektir. Marvin, ofisinin kapısını açtığında ölümcül eski bir tanıdığının kendisini beklediğini görünce sırrın çantadan çıktığını zor yoldan öğrenir. Quan, Everything Everywhere All at Once'daki çoklu evren karakterlerini bu kadar çekici kılan aynı bulaşıcı ve eşit derecede farklı enerjiyi getiriyor. Marvin hem herkesin sevdiği o sevimli, zararsız adam hem de soğukkanlı ve otoriter Knuckles'ın emriyle düşmanlarını yok eden acımasız bir katil. Marvin, dürüst bir yaşam için gangster geçmişini geride bırakma, ilk kez ev sahibi olanları mutlu etme ve bu süreçte kişisel tatmin bulma şansına sahip oldu. Açılış konuşması, Marvin'in eski benliğini terk etmesi için gerçek bir temel sağlayarak hedefi vuruyor. Ancak uyuyan bir kaplan, bölgesini savunmak zorunda kalırsa yine de acımasız bir yırtıcıdır. Eğlenceli yardımcı oyuncu kadrosuyla havada aşk var. DeBose da ateşli Rose rolünde ekrana ışık saçıyor. Ancak bunun nedeni aralarındaki ateşli çekim değil. Sorun şu ki Marvin, Rose gibi çarpıcı bir güzelin kalbini kazanabileceğinden şüphe duyuyor, üstelik onu her zaman korumasına rağmen. Birbirlerine doğru olan yolculukları tahmin edilebilir ve pek inandırıcı değil, ama bu işe yarıyor çünkü yardımcı bir şekilde birbirlerini tamamlıyorlar. İhtiyaç duyulduğunda dinamik ikiliyi cezalandıran, çalkalanmış 2 litrelik karbonatlı bir hupa yıldız gibiler. Aşk acıtır romantizm kotasını, yanlışlıkla kısmetlerini bulan uyumsuz çiftlerin komik alt hikayeleriyle dolduruyor. Tipton ve Mustafa Şakir, emlak sekreteri ve yanlış anlaşılan paralı asker aynı duygusal sayfada olduklarını fark ettiklerinde çiftin şovunu çalıyor. Bu, filmin en iyi ilkelerinden biri ve izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek. Bir de çekişen kiralık katiller Otis Under Eriksen ve King Marshawn Lynch var, onlar da Rose'un peşinde ama makineli tüfeklerle insanları parçalamak arasında birbirlerine sağlam ilişki tavsiyeleri veriyorlar. Eğlenceli yardımcı oyuncu kadrosu. Kıkırdamalar, gerekli tekmeler olmadan işe yaramaz. Aşk acıtırda kemik kıran bir aksiyon var, ünlü dublör, hit yönetmen ve yapımcı David Leitch John Wick, Deadpool 2, Atomic Blonde ilk uzun metrajlı filminde dublör arkadaşı ve çırağı Jonathan Eusebio'ya rehberlik ediyor. Özenle koreografisi yapılmış dövüş sanatlarıyla Quan'ın güçlü yönlerine oynuyorlar ama silah ve bıçak oyununu diğer karakterlere bırakıyorlar. Quan kariyerindeki yeniden yükselişinde ateşli silahlardan kaçındı. Bu, ekranda yansıtmak istediği kişiliğe uyan hesaplanmış bir karar. Bununla birlikte, Marvin dilimleme ve doğrama becerileriyle Michelin yıldızlı bir kasabı utandırabilir. Quan tüm silahlardan kaçınmıyor. Aşk acıtırda kamyonla geçebileceğiniz mantık boşlukları var. Marvin'in nispeten küçük Milwaukee'de, her yere resmi yapıştırılmış halde kalması için hiçbir neden yok. Rose'un Knuckles'ın birincil hedefi olduğu halde kalmasının da bir anlamı yok. Duble hamburgere fazladan bir köfte ekler gibi karışıma ikinci bir kötü adam eklenmiş. Filme ne bir şey katıyor ne de dikkat dağıtıyor. Bu karakter kolaylıkla kesilebilirdi ve genel hikayeyi etkilemezdi. Marvin'in yumruklayacağı yeterince yaratık var zaten. Leitch ve Eusebio hiç durmayan bir tempo tutturuyorlar. Aşk acıtır 83 dakikada akıp gidiyor. Artan şiddete ve ona eşlik eden mizaha net bir şekilde odaklanan filmde çok az dolgu malzemesi var. Film yapımcıları izleyicilerin ne istediğini biliyor. Basit bir önermeyi fazla düşünmeden bu ihtiyaca cevap veriyorlar. Quan'ı başarıya giden bir yola sokun, etrafını iyi bir ekiple sarın ve kolektif yetenekleri saf eğlence değeri için her türlü senaryo eksikliğinin üstesinden
üzerinden gelecektir. Bu, Marvin ve Rose'un gelecekteki maceralarında görmeyi umduğum kazanan bir formül. Aşk Acıtır 1.87 North yapımıdır. Universal Pictures tarafından 7 Şubat'ta sinemalarda gösterime girecek. Emre Kutlu Love Hurts'a 10 üzerinden 4 veriyor.